Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız çocuklar için güzel bir güzel bir örgü bandana modelinin anlatımını yapacağım. İplerim bu şekilde arkadaşlar, kartopu, lotus diye geçiyor. Bu iplerimiz yazlık örgülerde kullanılan merserize bir ip. Tığ numaramsa 6 numara 1.40 milimlik bir tığ. Burada numarası silinmiş ama tığ numaramız 6 numara. Hemen başlayacağım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoma da beğen tuşundan beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinize ihtiyacım var. Eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Hemen başlayalım. Şöyle açık yeşil, su yeşili de diyebiliriz arkadaşlar. Bu renkle başlayacağım. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Ve üzerine 15 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çektim. İlk çektiğim birinci zincire batarak bir ilmek aldım ve diğer ilmeğimin içerisinden kaydırdım. Bu şekilde bir halka oluşturduk. Şimdi üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Halkanın içerisine battım. Şöyle 3 ilmeğim oldu. Önce tek ilmeğimi kapattım. Daha sonra 2 ilmeğimi kapattım. Daha sonra 2 ilmeğimi kapattım. Bu şekilde üçlü trabzan yapacağız. Hemen halkanın içerisine tekrar battım ve üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. Tığıma bir defa doluyorum, halkaya batıyorum ve üçlü trabzanlar yapacağım. Halkanın üzerine 30 tane trabzan olana kadar devam edeceğim. 30'a tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 30 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi burada ilk başta 3 tane zincir çekmiştik. Şöyle 3. zincirin içerisine batıp kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Üzerine bir zincir çektim ve zincirimi sıkıştırarak burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Küçük bir motif yapmış olduk. Şimdi buradan ipimizi gizleyerek arka tarafa alacağız. Şöyle ilmeğin içerisinden geri aldım. Buradaki ilmeklere aynı şekilde batarak İpimizi yok ediyoruz. Bunu bu şekilde temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gri rengimi alıyorum. İki renkle yapıyoruz biliyorsunuz. Şöyle gri rengimi aldım. Bir tane ilmek oluşturdum. Yine 15 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çektim. Şimdi buradaki yapmış olduğum halkanın içerisinden bu zincirimi şu şekilde geçiriyorum. Zincirimi halkanın içerisinden geçirdim ve burada birbirine geçişli bir motif elde edeceğim. Şöyle ilk zincirin içerisine batıyorum. Buraya battım ve hemen birleştiriyorum. Yine kaydırma tekniği yapıyorum. Diğer ilmeğin içerisinden kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve şimdi buradan devam ediyorum. Üçlü trabzan yapmaya. Tığıma doladım. Halkamın içerisine batıyorum. Ve üçlü trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde yine 30 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bir tane hazırladım. Bu şekli almış olacak. Tamamladığımızda böyle iç içine geçmeli 2 tane halka yuvarlak yapmış olacağız. Hemen burayı tamamlıyorum. Toplamda 8 tane bu şekilde motif yapacağız. Bunu tamamlıyorum. Yine aynı şekilde buradan birleştirip keseceğim ve ipimi temizleyerek 8 tane motifle tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle 8 tane motifimizi tamamladık. Şimdi burada birleştirme yapacağız. Hemen birleştirme yapmak için gri rengimi aldım. Yeşil rengin üzerinden başlıyorum. Şimdi buradaki trabzanların üzerinden
şöyle trabzanın üzerinden ilmeğimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim sık iğne ile. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve tığıma bir defa doladım. Hemen bir yanındaki trabzan boşluğuna batarak buraya ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde 2 seferde kapattım. Bir zincir çekiyorum, bir yanındaki trabzan boşluğuna batarak ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir yanındakine batarak ikili trabzan. Bu şekilde ikili trabzan sayımız 15 olacak arkadaşlar. 15 tane trabzanı tamamlıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, buraya 15 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki motife ekleme yapacağız. Ekleme yapmak için hemen buradan bir tane motif alıyorum ve yeşil olan kısmından ekleyeceğiz. Tığıma bir defa doluyorum ve yeşil olan motifimizin herhangi bir trabzanın üzerinden batıp buraya ikili trabzan yaparak bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Hiçbir işlem yapmadım arkadaşlar. Sadece bir sonraki motiften başlıyoruz. Hemen bir zincir çekiyorum ara kısmına, bir zincir çekiyoruz ve bir sonrakine batarak ikili trabzan, bir zincir çekiyorum, bir sonrakine batarak ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci motifin üzerine de 15 tane ikili trabzan yaptım. Aralarda bir zincir çekerek. Şimdi yine bir tane daha ekleme gösterip bütün hepsini eklemiş olarak döneceğim. Hemen buradan tığıma doluyorum ve trabzanın üzerine batarak ikili trabzan yapıyorum ve birleştirmemiz bu şekilde oluyor. Bir zincir çekiyorum, bir sonraki trabzana batarak bu şekilde devam edeceğim dediğim gibi. Şimdi şöyle ben hepsini ekleyeyim arkadaşlar. Diğer kısım için tekrar geri dönelim. Evet arkadaşlar, 8 tane motifi bu şekilde birbirine ekledik. Yeşilin üzerine gri ile yaptık. Şimdi gri'nin üzerine de yeşille yapacağız. İpimi burada bırakıyorum. Hemen yeşil rengini alıyorum. Şöyle aynı şekilde başlayıp aynı şekilde devam edeceğiz. Bir tane ilmek oluşturdum ve buradan gri motifimizin üzerinden herhangi bir yerinden ekliyoruz. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Yine 4 tane zincir çekerek başlıyorum. Bir yanındaki trabzana batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir yanındaki trabzana batarak ikili trabzan, bir zincir ve ikili trabzan olarak devam ediyorum. Buraya 15 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde buraya 15 tane ikili trabzan yapmış oldum. Arada bir zincir çekerek arkadaşlar. Şimdi ekleme yapıyorum. Bir sonraki motifin buradaki birleştirdiğimiz, geçiş yaptığımız trabzanın tepesine şöyle 2 ilmek olarak batıyorum. Buradan bir ilmek alıp diğer ilmekten kaydırarak burayı birleştirmiş oluyoruz bu şekilde. Üzerine bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. Evet, buraya bir zincir çektim ve sonraki motifimizin yine herhangi bir yerinden başlayacağız. Yuvarlak olduğu için tam yarısını kullanmak adına 15 tane buraya ikili trabzan yapmış olacağız. Bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu birleştirme kısmı bu şekilde olacak. Şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir sonraki devam ederek sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Hepsini birbirine ekleyip tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yeşil ipimizle de diğer kısmı trabzanla tamamladık. Arada bir zincir çekerek 15 tane trabzan yaptık her bir motifin üzerine ve birleştirmesini de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Birleşim kısmı bu şekilde olacak. Şimdi buradan bir sıramız kaldı. Son sırayı yapacağız.
şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. İlk baştaki zincirin içerisine batıyorum. Baştaki zincire battım ve bir ilmek aldım. Şöyle kaydırma tekniği yapıyorum ve üzerine 1-2 zincir çektim. Her bir trabzan arasına batarak bu şekilde kaydırma yapacağım. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. 1-2 zincir çekiyorum. Şöyle iki trabzanın arasındaki boşluğa batarak bir ilmek alıyorum ve diğer ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Tekrar 1-2 zincir çektim. Ara boşluğa battım. Bir ilmek aldım. Diğer ilmeğin içerisinden kaydırdım. 1-2 zincir ve buradan bu şekilde son sırayı yapmış olacağız. Bütün trabzanların ara kısmına batarak üzerine 2 zincir yapmış olacağız. 2 zincir çekiyorum. Hemen bu birleşim yerinde göstereceğim. Daha sonra tamamlayıp döneceğim. Diğer kısmı da gri renkle yapacağız arkadaşlar. Şimdi burası gri rengin üzeri olduğu için yeşille tamamlayacağız. Diğer kısmı da gri ile tamamlayacağız. Şimdi buradaki birleşim yerine geldik. Hemen burada 1-2 zincir çekiyorum ve buradaki ilk ara boşluğa şöyle 2 tane trabzanımız var. Bu şekilde geçiş yaptım. Buradan sonra yine aynı işlemle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim ve sıra sonunda tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bu şekilde yeşil renkle sıra sonuna kadar kenar tığlamasını tamamladım. Şimdi diğer kısmı aynı şekilde yapacağız. Burayı da gri renkle yapacağız. Şimdi burada gri rengimi alıyorum. Hemen buradaki ilk birinci zincirle başladığımız birinci trabzanın içerisine, zincirin içerisine batıyorum. Ve buradan ilmeğimi kaydırarak birleştirmemi yapmış oluyorum. 1-2 zincir çekiyorum ve kenar tığlaması ile devam ediyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Bir sonraki ara boşluğa batarak kaydırma tekniği yapıyorum. Burada sık iğne yapmadan bu şekilde kenar tığlaması yapacağız. Şöyle birkaç tane daha yapacağım. Diğer ipimi keseceğim arkadaşlar. Gri renkle sadece bağ kısmını yapacağız. Saç bandanası olacağı için sadece bağ kısmı, bağcık kısmı kaldı. Hemen burayı sabitliyorum. Şöyle trabzanın üzerinden battım. Sık iğne yaptım ve bir zincir çektim. Şöyle ipimi uzattım ve kestim. Buradan ipimi şöyle ilmeklerin arasından gizleyerek içeriye alacağım. Şimdi ben bu kısmı da yine aynı şekilde sıra sonuna kadar tamamlayayım arkadaşlar. Sıra sonunda dediğim gibi bu kısımdan bağcık yapacağız. Sonrasında buraya ipimizi, gri ipimizi tekrar ekleyerek bağcığımızı oluşturup videoyu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Şöyle iki kısmı da, iki tarafı da tığlama işini tamamlamış olduk. Sadece bağcık yapacağız. Şöyle hemen buradaki gri iple başlayalım. Sondaki trabzanın içerisine kaydırma tekniği yaptım. Şimdi iki birleşimin arasına geçeceğim. Burada bir zincir çekiyorum. Buradaki kısma batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tam orta kısmından başlayalım. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Tekrar aynı yere batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Altta yapmış olduğum şöyle trabzanın arasına batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu bizim birinci trabzanımız oluyor. Alta batarak hemen yanına ikinci trabzanı yapıyorum. Bu şekilde zincir görünümünde üst üste istediğiniz uzunlukta bağcığı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben göz kararı yapacağım. Çocukların tam kafasına uyacak şekilde, yani rahat bağlayacakları şekilde ayarlayacağım. Bu kısmı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle diğer kısmı da
buradaki iki birleşim yerinden başlayarak ipimi sabitleyeceğim. Yine aynı uzunlukta bir bağcık oluşturup ipimi kesip son haliyle tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladık. Son hali bu şekilde oldu. Şöyle bağcıkları tekrar yakından göstereyim. İkinci bağcığımızı da yine aynı şekilde orta kısmından ekleyerek aynı sayıda tamamladım arkadaşlar. Şöyle uzunluğu bu şekilde yapmış olduğum bu zincirden 25 tane yaptım arkadaşlar. İkisi de eşit olsun diye sayarak iki tarafa da 25 zincir yaparak tamamladım. Bu kısmı biraz daha uzatabilirsiniz isteğinize göre. Dediğim gibi yapacağınız kişiye göre de uzatabilirsiniz. Çok güzel, çok da farklı görüntüsüyle güzel bir saç bandanası oldu diye düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle açıklı koyulu renkler kullanarak güzel bir renk ortaya çıktı. Ben çok beğendim, çok da severek çalıştım. İnşallah sizler de benim gibi sevmiş, beğenmişsinizdir. Yapacak, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu da severek, beğenerek takip ettiyseniz beğen tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Yeni örgü modellerinde tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.